İzlediğim tüm videolar, okuduğum kitaplar, incelediğim stratejilerin ardından trading yolculuğum beni tek bir çizgiyle işlem yapar hale getirdi. Ve fark ettim ki kanalda şu ana kadar konuştuğumuz konular dışında teknik analize dair ekstra herhangi bir şey öğrenmeye çalışmak tamamıyla gereksiz. Daha fazla bilgi, daha fazla para kazandırmaz mı diye düşünülebilir. Buna ilerleyen bölümlerde tekrardan değineceğiz. Ancak sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Hayır, daha fazla bilgi daha fazla kazandırmaz. Aksine kafa karışıklığı yaratarak analizlerimizi felce uğratır. Bir önceki videomuzun sonunda single line trade stratejisinin grafiğini verip size sizce ne olur diye sormuştum. Evet, doğru. Breakout ardından alım yaparız. Direnç yeterince yıpranmış, kale duvarları dövülmüş, denizin içerisine bastırılan top misali fiyat bastırılmış. Denizin içerisinde bastırılan top serbest kaldığında ne olacaksa fiyat direncin üzerine çıkıp serbest kaldığında da aynı şey olacak. Başladığımızdan bu yana mumları, oluşumlarını, kapanışlarını, ard arda geldiklerinde oluşturdukları desenleri ve destek direnç kavramlarını konuştuk. Artık sıra teknik analize dair bilmemiz gereken son konu başlıklarına geldi. Single line trade, breakout ve stop loss. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben single line trader. Ben burada size tek tek klasik teknik analiz formasyonlarını anlatmayacağım elbette. Çünkü kendim de bunları dikkate almıyorum ve sizin de bunları öğrenmenizin bir gereklilik olduğunu düşünmüyorum. Yine de varacağım noktaya ilerlemek için öncesinde birkaç grafik göstermem gerekiyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi mumlar yan yana geldiklerinde bir takım desenler oluşturur ve teknik analiz bu desenlerin benzer şekilde ilerleyeceği varsayımına dayanır. Örneğin borsa jargonunda şu an grafikte gördüğümüz oluşuma obo yani omuz baş omuz formasyonu deniliyor. Bunun mantığı bu kısmın bir omzu, bu kısmın başı ve bu kısmın da diğer omzu temsil etmesi ya da buna benzemesi olarak yorumlandırılabilir. Ve burada mumun çizginin altında kapanış yaptığı takdirde belirli kurallar dahilinde düşeceği, belirli hedef fiyatlara ulaşacağı varsayımıyla işlem yapılır. Bu grafikte ise obonun tersi ters omuz baş omuz formasyonunu görüyoruz. Buradaki varsayımsa çizginin üzerindeki kapanışlarda yani breakout'larda fiyatın belirli kurallar dahilinde yükseleceği belirli hedef fiyata ulaşacağıdır. Bu arada bundan sonra breakout dediğimde çizgi üzerindeki kapanış olarak anlayabilirsiniz. Bu oluşum ise çanak benzeri bir görsel oluşturduğu için bu şekilde isimlendirilmiş. Varsayımsa yine aynı. Breakout'larda belirli kurallar dahilinde belirli hedef fiyatlarda yükseliş olacağı. Çanak benzeri bir görsel oluşturan mumlar yan tarafı ufak bir küçük bir çanak daha yaparsa bu sefer fincan ve bunun kulbuna benzer bir görüntü oluşturduğu için buna da fincan kulp formasyonu denmiş. Bu oluşumlar zaman zaman üçgen görünümünü de verebiliyor. Şu şekilde bir çizgi daha ekleyerek üçgen görüntüsünü yakalayabiliyoruz. Fakat burada muhakkak fark edenler olmuştur ki mumların oluşturduğu desenlerdeki çanak görünümleri, üçgen görünümleri ya da omuz baş görünümleri değişse de değişmeyen tek bir şey var. Nedir sizce bu? Evet, değişmeyen tek şey basit, tek başına sarı bir çizgi. Yani single line. Burada kendimize bir soru soralım. Tüm bu çanaklar, üçgenler neyin nesi öyleyse ya da madem dendiği gibi tek bir çizgi yetiyor, neden insanlar 10 tane desen adayı ezberleyip bunlara kurallar koyuyor? Mumların bize sunduğu desenler bir sınıflandırma yapmak için verimli olabilir. Örneğin yapacağımız backtestlerde üçgene benzeyen desenlerin ardından gelen breakout'ların %60 yükselmeye devam ederken çanak benzeri desenlerin ardından gelen breakout'ların ise %65 yükseldiğini bulabiliriz. Bunun tespiti yapıldığında işlemlerimizin kazanç kayıp oranını bir miktar daha fazla arttırmak için bu desenlerden faydalanabiliriz. Yine de dip toplamda kasamızı büyütmek için gerekli olan şey bu desenlerin kazanç kayıp oranlarını arttırmak değil de sistemi doğru olarak işletmek olacağı için bu kadar kıla tüye takılmayı anlamlı bulmuyorum. Hele hele işin içerisine mesela obo tepede olur, tobo dipte olur, kulp fincanın Fibo yüzde bilmem kaçı seviyesine kadar olmalıdır falan gibi basma kalıp saçma sapan kurallar girdiğinde olay bir şeyler yapma, ortaya bir iş koyma amacının dışına çıkıyor. Ve zaman zaman Twitter yorumlarında falan "obo dipte olmaz" gibi beylik, artistik laflar duyunca aklıma net olarak Bakara suresindeki sarı öküz kıssası geliyor. Allah Musa peygamber aracılığıyla toplumuna bir inek kurban etmesini emrediyor. Toplumu diyor ki tamam edelim etmesine de nasıl bir inek? Allah Musa peygambere, o da toplumuna ne yaşlı ne de genç.
orta halli bir inek olduğunu iletiyor. Bu kez toplumu tamam orta bir halli inek ama rengi nedir biz tam anlamadık diyor. Allah da Musa peygamber aracılığıyla sarı renkli bir inek olduğunu söylüyor. Sarı ve orta yaşlı bir inek açıklamasını duyunca toplum iyice kafamız karıştı. Ne iş yaparmış bu inek diye soruyor. Ardından boyunduruk yememiş, işe güdülmemiş, beneksiz gibi çok detaylı, spesifik olarak o toplumda varlığı bilinen bir inek tasvir ediliyor ve o inek bulunup artık kurban ediliyor. Bu kıssadan bağımsız olarak Kur'an'da en çok siz hiç akletmez misiniz diye soruluyor. İnek kurban edilecekse edilecek, hisse alınacaksa alınacak. Soru sormak ve anlamsız detaylarda bu kadar boğulmak yerine aklederek doğrudan yapılması gereken şeye odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerek dini metinler olsun, gerek antik dönem kitapları olsun. Bunları okuduğumda kullandığı teknoloji ve sahip olduğu imkanlar değişse de insan fıtratının hiç değişmediğini kolaylıkla anlayabiliyorum. Dertler, sorunlar, problemler ana düzlemde hep aynı. Sadece konular değişiyor. Tabi doğal olarak çözümler ve çözüm önerileri de aynı. Konumuza dönelim. Ya da dönmeyelim. Bir tane de skolastik dönem İngiliz rehberinden aynı kapıya çıkacak bir anekdot paylaşayım. 1300'lü yıllar dolaylarında yaşayan Occam'lı William, bir olgunun açıklanması mümkün olan en az varsayıma dayanmalıdır diyor. Basit, doğru olmaya daima daha yakındır. Bu basitlik ilkesi de Occam'lı William'ın usturası olarak biliniyor. Bu konuya girince aklıma geldi. Mesela hareketli ortalamalar çok büyük bir kesim tarafından kullanılan ve anlam yüklenen göstergeler. Esasında grafiğe bakıldığında 200 günlük bir hareketli ortalamanın nasıl kale gibi durarak fiyatı kendi altında tuttuğunu ya da fiyat üzerindeyken nasıl okyanus dalgalarındaki sörf tahtası gibi o fiyatı sürdüğünü görmek gayet mümkün. Fakat ben Occam'lı William'ın basitlik ilkesi gereği grafiklere hareketli ortalamaları dahi koymuyorum. Single line üzeri breakout oldu ama 200 günlük ortalama direnç uyguluyor. Alacak mıyım, almayacak mıyım? Tabii ki de alacağım çünkü ben single line trader'ım. Single line parametresini bağımsız, hareketli ortalamaları bağımlı değişken olarak kurguladığım backtestlerimde single line ardından gelen breakout'ta alım yaptığım işlemlerde kazanç ya da kayıp oranları, kar zarar oranları ile breakout esnasında fiyatın 50, 100 ya da 200 günlük ortalamanın altında veya üstünde olmasına dair anlamlı bir ilişki bulamadım. Yani kendi backtest'im ışığında söylüyorum. Breakout ortalamalarının altında olsa da, üstünde olsa da alım yapmak daha doğru diyebilirim kısacası. Her neyse bunları daha sonra konuşacağız zaten. Ama en azından iki parametrenin bile ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi konuya geri dönelim. Formasyonları isimlendirmek ve kurallar koymak yerine tek bir çizginin yani single line'ın altına şu ekranda gördüğümüz kırmızı çizgiyi koyarak stop loss noktasını belirlemek ve breakout'ta pozisyon büyüklüğünü de hesaplayarak işleme girmek bizim oyun planımız olacak. Geçen bölümde anlattığım higher high, higher low, lower high, lower low düzenine göre şu koyduğumuz yerde dalga yapısı bozulacağı için stop loss'u buraya yerleştirmeyi tercih ediyorum ben. Fakat higher low seviyesi ile breakout noktası arasında ciddi bir mesafe olduğu durumlarda ise risk kazanç oranımı ufaltmamak adına breakout mumunun altındaki kapanışlar benim stop noktam oluyor. Şu şekilde. Bu şekilde de risk ödül oranını da arttırmış oluyorum. Pozisyon büyüklüğü hesaplamayı, risk ödül oranını, profit faktörün ne anlam ifade ettiğini vesaire bunları da sonraki bölümlerde aktaracağım tabii. Kapatmadan önce neden stop loss kullandığıma ve kullanılması gerektiğine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Bunları tabii traderlar için söylüyorum. Yatırımcılar, uzun vadeciler, temettücüler bunlara hitap eden bir söylem değil bu. Bizim kurduğumuz oyun planını uygulayabilmek için paraya ihtiyacımız var. Paramız bizim bu işteki yegane varlığımız. O yüzden ne pahasına olursa olsun bunu korumalıyız. Bunun aksi düşünülemez bile. Açtığımız bir işlem sadece 4 olası sonuçla kapanır. 1 kazanç, 2 başa baş, 3 küçük kayıp, 4 büyük kayıp. Bu seçeneklerden ilk üçü gerçekleşirse yolumuza bir trader olarak devam edebiliriz ama dördüncü gerçekleştiğinde portföyümüzü eski haline getirmek çok uzun zaman alıp psikolojimizden ve zamanımızdan yiyebilir. Dördüncü ihtimalin gerçekleşmesini önleyecek tek şey ise stop loss kullanmak. Diyelim ki burada fiyat döndü ve stop olduk. İlk 3 maddeden biri gerçekleştiği için sorun yok. Küçük kaybettik. Küçük kayıplar da oyunun ve işin bir parçası. Yine farz edelim ki biz sattıktan sonra yükseldi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Bizim kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler var. Yükseliş ve düşüş kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Bu hisseden olmadı, başka hisseden nasılsa biz bu parayı kazanırız. Kısmet değilmiş. Fakat sermayemiz yerinde. Bu sefer farklı bir senaryo kuralım. Burada bu kez stop olmadık. Nasılsa döner dedik. Malımı kaptırmam dedik. Malımıza sahip çıkalım dedik. Bir şekilde satmadık. Ve fiyat %50 düştü. Büyük bir kayıp yaşadık, yani dördüncü seçenek gerçekleşti. Portföyün eski haline gelsin diye %50 kaybın ardından %100 kazanmak lazım. Bu korkunç bir rakam yani. İdrakine varmak lazım. Önceki senaryoda tek kaybımız zaten bizim olmayan bir kazancı kaçırmak ve küçük bir zarar etmekti. Bu senaryodaki kaybımız ise bizim olan cebimizdeki %50'yi kaybetmek oldu. Burada bir gerçek var, bir realite var. Biz buna müsaade edemeyiz. Sermayemiz her şeyimiz. Stop loss hakkında da mindset ve psikoloji bölümlerinde birçok kez konuşacağız. Çünkü bizim yatırımcımızın, traderımızın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Sadece borsalarda değil, günlük hayatlarımızda bile stop loss uygulandığında hayatımızı olumlu yönde değiştirecek bir kavram. Şimdilik burada bırakalım. Başta da söylediğim gibi bu video kavramlar serisinin teknik analize dair son videosuydu. Sıfırdan başlayanlar için söylüyorum. Para kazanmanıza yetecek teknik analiz bilgisinin %100'ünü artık biliyorsunuz. Ancak sürdürülebilir düzeyde başarılı bir trader olmak için önümüzde daha %90 yol var. Kapatmadan önce söylemeliyim ki aldığım yorumlar ve etkileşim beni daha önce hiç deneyimlemediğim bir tarzda mutlu ediyor. Ortaya bir iş koyabilmenin hazzını yaşıyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi, sorularınızı, duymak istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz konu başlıklarını lütfen yorumlarda belirtin. Akleden tüm traderlara bol kazançlar.